Mutfaktan Tariflere Yolculuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte San Sebastian cheesecake tarifini yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Ben tarifime başlamadan önce kalıbımı önce yağlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yağlayayım. Bu arada kalıbım 20 santimlik. Onu da belirteyim arkadaşlar. Önceden kesmiş olduğum yağlı kağıdımı şöyle kalıbıma yerleştiriyorum. Kenar yağlı kağıtlarımı yerleştirdikten sonra ortaya da şu şekilde taban kağıdımı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi kalıbımı kenara alacağım. Şimdi öncelikle peynirlerimi, krem peynirlerimi kabıma alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir parçalayacağım onları. Ezeceğim. Kullandığımız malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olmalı. Buna bilhassa dikkat edelim. Şöyle biraz karıştırıyorum. Evet. Şimdi şekerimi üzerine koyup yine spatulamla şöyle bir karıştıracağım. Arkadaşlar ben kullandığım malzemelerimi videomun açıklama kısmında belirttim. Oradan miktarlarına bakabilirsiniz. Dediğim gibi kullandığım kek kalıbı 20 santimlik bir kalıp. Şimdi ben bunu şu el çırpıcısıyla çırpacağım. Gayet yavaş gördüğünüz gibi. Şekerlerim eriyinceye kadar güzelce karıştırdım. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum. Ben zamanınızı almamak üzere 4 tane yumurtayı önceden kırmıştım. Şöyle kabımda çatalımla güzelce çırpacağım onları. Evet. Şimdi bu yumurtaları yavaş yavaş koyarak şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha yumurtamdan koyuyorum. Kalan yumurtaları da tamamen boşaltıp karıştırıyorum. Şimdi kremalarıma eklemeye geldi sıra. Şimdi ikinci kremamı sıkıyorum. Evet. Ve karıştırıyorum. Şöyle spatulamla kenarlarını alıyorum arkadaşlar. Biraz dağılabildi çünkü. Evet. Şimdi unumuza geldi sıra. Onu da yine az az ekleyerek karıştırmaya devam edeceğim. Topaklanma olmasın diye. Bu arada fırınımı da açtım arkadaşlar. 230 dereceye şu anda ısınıyor. Ve son olarak da
Bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve onu da karıştırıyorum. Evet, malzemem hazır arkadaşlar. Şimdi kalıbımıza boşaltacağım. Evet, ben şimdi malzememi yavaş yavaş süzgeçten süzeceğim. Herhangi bir pütür kalmaması için. Evet, pütürleri de kalmış içinde gerçekten. Şimdi şöyle bir kalıbımı hava kalmasın diye vuruyorum arkadaşlar. 230 derecelik fırına pişmeye göndereceğim. Evet, cheesecake'imiz fırından çıktı. Şöyle bakın, sallıyorum hafif. İçi sallanıyor. Şimdi biraz sabredeceğiz arkadaşlar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bir gün buzdolabında dinlendireceğim. Asıl efsane kıvam yarın ortaya çıkacak inşallah. Biraz soğumasını bekleyeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Evet, San Sebastian kekimiz bir gün dinlendi. Şimdi kesiyorum. Gördüğünüz gibi ipeksi, yumuşacık bir kıvamı var. Ben şimdi tabağıma alıyorum. Şimdi dokusuna bakacağız. Şöyle bir dokusuna bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık, gayet güzel. İç dokusu da çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.